8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz ortodonti uzmanı Doktor Derya Baykal Aldinç. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Hocam ortodontik tedaviye karar veren bir hasta neler yapmalıdır? Şimdi öncelikle ortodontik tedaviye karar veren hasta en yakın bir ortodonti uzmanı ile iletişime geçmesi gerekiyor. Hasta bize geldiğinde ilk başta beklentilerini dinliyoruz hastadan. Ne istiyor, ne bekliyor, dişlerinde nasıl bir değişiklik istiyor. Beraber konuşup bu bağlamda kayıtlarını alarak nereden nereye gelebileceği konusunda karşılıklı fikir birliği yaparak tedaviye başlıyoruz ya da başlamıyoruz bu şekilde. Hocam son zamanlarda çok konuşulan bir şey var. Bu şeffaf plak yöntemi. Ortodontistlerin özellikle duyuyoruz. Şimdi bu yöntemi diğerlerinden farklı kılan şey nedir? Şimdi sistem tamamen farklı. Eskiden dişlerin üzerine yapıştırarak gerçekleştirdiğimiz sabit braketlerle tedavileri yönetiyorduk. Hastaların bazı kısıtlamaları oluyordu. En büyük farklardan biri bu. Her şeyi yiyip içemiyordu hastalar. Sert şeyler, yapışkan şeyler, asitli şeyler. Bu özellikle çocuk hastalarımızda çok büyük bir motivasyon kaybına neden oluyordu tel tedavisi sırasında. Hastalar görünürlüğünden dolayı, tellerin görünümünden dolayı daha yetişkin grubu hastalarımızda da takmak istemiyorlardı. Tedavilerini erteletiyorlardı. Ya da daha invazif işlemler olan lamine, protetik restorasyonlar, kaplama gibi alanlara yöneliyordu hastalar. Bu hastaları artık dişlerin üzerinde herhangi bir görünür, herhangi bir şey olmadan biz şeffaf plaklarla aynı ortodontik tedaviyi metal braketlerle neler yapıyorsak şeffaf plaklarla da yapabiliyoruz. Çok büyük bir bizim için konfor alanı oluşturuyor. Evet, ben de o konuyu soracaktım hocam. Şeffaf plak konusunda nasıl bir konfor sağlanıyor? Komple açıklamış oldunuz. Doğru değil mi şu anda? Evet. Peki kısıtlama yapacak bir şey var mı? Kişiyi kısıtlayan bir alan var mı şeffaf plak kullanımında? Şöyle tek bir kısıtlaması var. Günde 20-22 saat takmasını istiyoruz. Şimdi hastalar zannediyor ki bunu 1-2 saat takmak yeterli ya da Evet. sadece gece uyurken takmak yeterli. Hayır, öyle değil. Gün boyunca takması gerekiyor ki o optimal kuvveti sürekli dişlere verebilelim ve dişler hareket edebilsin. Aynı braketler nasıl ağızda tüm gün duruyorsa şeffaf plakların da durması gerekiyor. Sadece yeme içme sırasında çıkartılıyor. Çünkü deformasyon olabiliyor plaklar üzerinde sert gıdalar yendiğinde. Fakat soğuk şeyler ya da renklendirici olmayan içecekleri içebiliyor hastamız. Sıcak içmemesi gerekiyor. Sadece ona dikkat etmek lazım. Termoplastik bir materyalden oluştuğu için bozulabiliyor yapısı. Peki o plağı çıkarttığı arada gıdayı yedikten sonra, yani beslenmesini yaptıktan sonra kişi dişlerini fırçalayarak mı tekrar takmasını istiyorsunuz? Tercihimiz o yönde. Evet, dişlerini fırçalayarak takmasını istiyoruz ama dışarıda her zaman bu imkanımız olmayabiliyor. Özellikle okul çağındaki çocuklar okulda bu fırçalama imkanını sağlayamayabiliyor ya da dışarıda yemek sırasında yapamayabiliyorsunuz. Ağzınıza suyla çalkalayıp plaklarınızı takıp eve geldiğinizde gerekli bakımı gene yaptığınızda aynı etkiyi sağlar. Evet. Şimdi bu şeffaf plak, yani amaç dişleri düzeltmek ve en çok benim bildiğim en azından öyle hasta grubunuz çocuklar genelde. Şimdi bu çocuklar için bu plakları kullanmak ne kadar uygun veya onlar için bu işi daha böyle çekici, eğlenceli hale getirebilmek mümkün mü? Çünkü uyum daha zor olabilir diye düşünüyorum çocuklarda. Başlangıçta ben de öyle düşünüyordum. Çocuk hastalarıma uzun bir süre başlamadım, hatta bir çekingenliğim vardı o konuda. Takarlar mı takmazlar mı? Ailelerde de bu endişe çok oluyor. Çocuk hastalar yetişkin hastalardan çok daha uyumlu bu tedavi sürecinde. Çok daha motive bir şekilde geliyorlar. Çünkü çocuklar artık dijital çağın çocukları. Yani dijitalleşmeyi bizden daha iyi takip ediyorlar ve kozmetik onlar için çok önemli, estetik çok önemli. Görünürlük bizden, estetik beklentileri çocukların bizden çok daha fazla var aslında. Şimdi böyle olunca daha çekici hale getirmek için küçük stickerlar var. Stickerlar yapıştırıyoruz bu şeffaf plakların üzerine. Arkadaşlarına gösterdiklerinde motivasyon kaynağı Daha oluyor çok onlar güler için. yüzlü olurlar Evet, herhalde. evet. Bir de yani bu yeme içme kısıtlaması olmayınca onlar için en büyük motivasyonlardan biri bu. Kullanırlığını artıran durumlardan biri bu. Çok güzel kullanıyorlar. Yetişkinlerden daha güzel kullanıyorlar. Hocam peki günümüz teknolojisi ortodonti kısmına nasıl entegre? Şu anda her şey dijitalleşiyor hızla. Zaten dijital bir çağda yaşıyoruz. Akıllı telefonlar artık yani eski teknoloji kalmaya başladı. Bu diş hekimliğinde
gerek tıp alanında gerek diş hekimliğinde bunun entegrasyonu kaçınılmaz. Şu anda mesela en basitinden aslında bizim için çok olağan rutin yaptığımız kayıtlardan biri ama hastalar görünce mesela şaşırıyor bunu. Artık ağız içi ölçüler manuel bir şekilde, yani elle alınmıyor mu? O silikon kalıplarla alınırdı eskiden. Onlarla alınmıyor mu diye çok şaşırıyorlar. Şu anda tarama cihazları var. 3 boyutlu tarama cihazlarıyla hastadan çok daha kısa sürede, çok daha konforlu bir şekilde bunları alabiliyoruz. Örtü refleksi, bulantı refleksi olan hastalarda bu çok büyük bir konfor. Çocuk hastalarda bu çok büyük bir konfor. Çünkü o kalıp kaşıkların ağzına girmesi insanları rahatsız edebiliyor. Bunun haricinde hastaya artık daha öncesinde şey yapıyorduk, modeller üzerinden bu çene buraya geldiğinde böyle görünecek ya da eski hastalarımızdan bağdaştırmaya çalışıyorduk. Sizin ağzınız da şu anda bu hastaya benziyor, tedavi bitiminde bu hale gelecek diye. Fakat şu an hastadan aldığımız o dijital kayıtları simülasyon programlarıyla, 3 boyutlu simülasyon programlarıyla bittiğinde nasıl olacağını direkt hastaya gösterebiliyoruz aynı seans içerisinde, 4-5 saniye içinde. Bu çok büyük bir bence yeniliklerden biri. Kesinlikle katılıyorum. Ya madem bu yeniliklere geldik, son zamanlarda çok konuşuluyor. Bu yapay zeka, biliyorsunuz tek tek bununla ilgili gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Ortodonti açısından bir öngörünüz var mı yapay zekayı kullanabilmek için? Şöyle, yapay zeka şu an var zaten. Yapay zeka rutinde bu şeffaf plaklar yapay zeka sistemiyle çalışıyor. Algoritmalar hızla ilerliyor, daha da güncelleniyor sürekli. Tedavilerdeki o standart sapmalar, hatalar daha da minimale iniyor. Artık hastaya bittiğinde net bu şekilde olacağız. Yani %80, %90 evet bu olacak diyoruz. %100'e doğru gidiyor artık bu hatalar azaldıkça. Yapay zeka şu anda çok güzel. Bizim meslek grubunda inanılmaz faydasını görüyoruz. Faydasını görüyorsunuz. Şunu da sormak istiyorum ben. Şimdi bu tedavinin, yani bu işlemlerin bir başlama yaşı var mı? Biraz önce bahsettiğiniz erişkinlerde de kullanıyoruz, çocuklarda da kullanıyoruz ama hani izleyiciler açısından mesela her çocuk rutin olarak en azından bir kere bir diş hekimine görünmeli mi? Bu tedavilere başlamak için çocuğun uyumunu artırmak açısından bir yaş sınırı var mı? Bunlardan da bahsedelim isterseniz. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Sürekli söylüyorum ben. Sosyal medyada da paylaşıyoruz bilinçlendirmek adına. Çünkü hastalar bize geç geliyor. Bazı tedavileri daha erken yaşta daha kolay çözebilecekken hastanın o gelişim çağını kaçırdığımızda işler daha zora gelebiliyor. Daha zor toparlayabiliyoruz. İlk ortodontik muayene yaşı 6-7 yaş. Yani ilk 6-7 yaşta o kesiciler değiştiğinde biz mutlaka hastayı görmek istiyoruz. Çene bozuklukları olabiliyor, çene darlıkları olabiliyor. Biz bunları çok daha rahat şeffaf plaklarla, başka aparatlarla, gene iskeletsel bazı sıkıntılar varsa başka bir takım aparatlarla küçük yaştayken daha rahat çözebilecekken bir de söz konusu, bazı alışkanlıklar, kötü alışkanlıklar diyoruz buna. Parmak emme, dil itimi gibi bunları fark edip küçük yaşta eğer bunları düzene sokarsak, hastayı yönlendirirsek oluşabilecek bazı iskeletsel sorunların önüne geçiyoruz. Özellikle solunum, nefes bu konuda çok önemli. Nefes alıp verişinin takibi hastayı, o yüzden ilk 6-7 yaş çok önemli. Son yaş sınırı var mı diye sorarsanız yok. Dişlerin sağlıklı olması yeterli. İsterseniz 70 yaşında olun. Diş ve çevre dokularının sağlıklı olması ortodontik tedavi için yeterlidir. Hocam az önce bir şey paylaştınız, dikkatimi çekti de çene yapılanmasını dahi etkileyebiliyoruz dediniz. Yani ekran başında da seyircilerimizden muhakkak çene problemi olan genetik bir faktör de oluyor yine aynı şekilde. Bu şekilde problemi olan kişilerin, ebeveynlerin, yani özellikle çocukların o zaman kesinlikle 6-7 yaşta getirmesi lazım ki ortodontiste çene geriliği ya da çene problemi çocuğunun yaşamaması Aynen için, öyle. doğru değil mi? Oradaki Kesinlikle. yapılanma küçükken oluyor o zaman. Evet, kesinlikle. Özellikle ergenlik çağı öncesinde mutlaka görmek istiyoruz. Bir de seanslardan da bahsedin isterseniz. Yani bu uzun bir işlem midir? Hani çocuklar, ebeveynler sizde ne kadar vakit geçiriyorlar ve bu yaklaşık tedavi ne kadar sürüyor? Şimdi şöyle, tedaviden tedaviye tabii ki değişiyor bu. İlk seansımız biraz uzun oluyor. Çünkü hastanın beklentilerini dinlediğimiz, ne istediğini anladığımız ve kayıtların alındığı seans. Yani ilk yaptığımız işlemler kayıtların alınması, ağız dışı fotoğraflar, ağız içi fotoğraflar, gerekli röntgenlerin alınması gibi işlemler. Daha sonra tedavimizi planlıyoruz. Tedavi planını birlikte hastayla paylaşıyorum ve hastanın beklentilerini hastadan dinliyorum.
Bu bağlamda tedaviye başlıyoruz. Tedaviye başladıktan sonra ortodontik tedavi eğer metal braketlerse ne kadar sürecek diye sorabilirsiniz belki. Ya 30 dakika falan tamamen ilk seansımız. Şeffaf plaklarda ise süreç daha farklı ilerliyor. Ağız içi tarayıcılarla kayıtlarını aldıktan sonra 5-10 dakikalık bir işlem bu. Daha sonrasında planlamamı ben bilgisayar üzerinden dijital olarak yapıyorum. Hasta bu sırada benim yanımda olmuyor. Daha sonra hastayı planladıktan sonra hastayla paylaşıyorum. Tedavim bittiğinde bu şekilde görünecek. Onaylıyor musun diye. Hasta da onayladığında daha sonrasında yurt dışından Amerika'dan plaklar basılarak geliyor ve hastaya plaklarının teslimini gerçekleştiriyoruz. Bu plakların tesliminde direkt plakları verip çıkmak şeklinde olmuyor. Ağız içerisinde bazı uygulamalar yapıyoruz. Bu plakların oturacağı küçük ataşman dediğimiz küçük diş renginde küçük kompozitten dolgular yapıyoruz diyebilirim. Bu seansımızda ortalama bir saat falan süre. İlk seansımız sadece böyle. Daha sonraki kontrol seanslarımız 15-20 dakikalık seanslar. Teşekkür ederiz hocam. Çok faydalı teşekkür bilgiler ederiz. verdiniz. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün 8'de Sağlık'taki misafirimiz ortodonti uzmanı Doktor Derya Baykal Aldinç'idi. Kendisiyle şeffaf plaktan bahsettik. Şeffaf plağın kullanım süreçlerinden, tedavi süreçlerinden ve günümüz teknolojisinin ortodonti kısmına uyarlanmasından bahsettik. Kendisine teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.